Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Ramazan pidesi yapacağız. Gerekli malzemelerimiz 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, 10 gram maya, 2,5 su bardağı da su. İlk önce suya şeker ve mayayı ekliyoruz. Mayamızın 10 dakika kadar kabarmasını bekleyeceğiz. Bu aşamada mayamızın taze olup olmadığını da göreceğiz. Daha sonra unu tuzla karıştırıyoruz. Bazı tarifler mayalı karışıma tuz ekletir. Bunu yapmayın çünkü tuz mayayı öldürür. Mayanız kabarmaz. 10 dakika kadar sonra unumuzu ekliyoruz mayalı karışımımıza. Ve kalan 1 su bardağını da burada yoğururken ekleyeceğiz. Yumuşak ve elinize yapışmayan bir hamur olana kadar biraz daha un ekleyebilirsiniz. Çünkü bazen dediğim gibi tutmayabilir. Hamuru gösterdiğim gibi topladıktan sonra tekrar aynı kaseye koyup 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. 40 dakika sonra unlu bir yüzeye alıyoruz. Hamurumuzu 2 eşit parçaya bölüyoruz. 2 pide çıkacak bir hamurdan. Parçaları ufak bir dairesel şekil verip tepsinize alın direkt. Ve üstlerini kapayıp yine 40 dakika, yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Bu sırada bir yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı yoğurtla karıştırıyoruz. Bu pidemizin üst sosu olacak. Pidelerimiz mayalandıktan sonra şu an gösterdiğim gibi elinizle yaymaya başlayın. Sonra sosu ekleyeceğiz yarısını. Ve sosla birlikte açmaya devam edeceğiz. Sosun üstünün her yerine yayıldığından emin olun. Böylelikle üstü çok güzel kızarmış olacak pidenizin. Bastırarak yayarsanız daha iyi olur. Hem pidenizin içine de kadar işler ve pidenizin daha az kabarmasına sebep olur. Pizza açmakla aynı şey neredeyse. Şekil vermek istiyorsanız biraz bastırarak yapmanız lazım. Çünkü kabaracağı için sizin bastırdığınız yerler de kabaracak ve o şekil gidecek. Ben bir pidede çok fazla bastıramadım ve şekiller biraz belirgin olmadı. Ama diğerinde daha belirgin oldu. Çok bastırırsanız daha fazla belirgin olur. Bu aklınızdan çıkmasın. Tabii ben de pastane veya fırındaki ustalar gibi mükemmel yapamıyorum. Bazen mükemmeliyet yerine kendi yaptığınızla övünmek en iyisi oluyor. Ve kendi yaptığım pideden gayet başarılıydı ilk denememe rağmen. İsterseniz üzerine susam da koyabilirsiniz. 230 derecelik fırında üstü kızarana kadar ve altı da pişene kadar pişireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor. Kontrol ederek pişirmenizi de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi pidelerimiz çıktı. Bu arada fanlı ayarda yaptım. Taş fırın olmadığı için en benzeri fanlı ayar oluyor. Taş fırında yaparsanız tabii çok daha güzel olur. Gördüğünüz gibi pidelerimiz çok güzel bir şekilde kızardı. Buradaki boşluğun sebebi benim hamuru katlarken içine itmemden dolayı. Oradan çıkamadığı için oldu. Yoksa hiçbir sıkıntı yok. Ve şimdi size pidelerimizin içini de göstereceğim. Çok yumuşak ve pofuduk bir pide oldu. Biraz pastane pidesini de andırıyor. Şimdiden afiyet olsun denerseniz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.